Burada gördüğünüz yaklaşık 80 müzisyen, Türkiye'nin en değerli sanatçılarından oluşan olağanüstü bir orkestradır. Bunlar hakikaten dünya çapında bir orkestra oluyor. Türkiye'nin pek çok yerinden müzisyen bugün burada bu orkestraya güç ve sanat katıyor. Onlara da özellikle teşekkür ediyorum. Efendim gelelim küçük deneyimize. 4 parçalık bir deney. Bilmiyorum sizin hoşunuza gider mi ama ben bir nevi bir hayalimi biraz daha somutlaştırmak adına ve bunu sizinle beraber paylaşmak ve yaşamak adına bir ilk seslendiriliş ve ilk ve son kere ilk seslendiriliş olacak bir işten bahsediyoruz ve bu sadece bu gece burada olacak. Efendim 2020 yılı müzik ve müzisyenler için çok önemli bir yıl. Neden? Çünkü müzik tarihinin gelmiş geçmiş en büyük dehalarından biri kimdir? Beethoven. Beethoven'ın doğumunun 250. yılı. Bu bütün müzik alemi yer gök Beethoven oluyor 2020 yılında. Buna ben de kendi naçizane katkımla Beethoven'ın 32 piyano sonatını kaydederek ve konserlerimde çalarak katılıyorum. 32 piyano sonatının toplamı 630 dakikalık müzik, yani 10 CD ediyor. Yani öyle kolay bir iş değil, bir de onları çalması da çok zor. Dolayısıyla bayağı çok uğraştığımı ve uzun bir vakit harcadığımı, yani 49 yıllık yaşamımın 3'ünü harcadığımı söyleyebilirim. Son 2 sene tabii yoğunlaşarak hem kayıtlara giderken ve kendim de besteci olarak da yaklaştığım Beethoven'la şöyle bir fantezi yarattım kendi kafamın, hayal gücümün içinde. Beethoven'ın hepinizin bildiği, bilmiyorum hepiniz biliyor musunuz ama 9 tane senfonisi var. İşte ünlü 9. senfoni, 5. senfoni, Kader senfonisi, Pastoral senfonisi vesaire. Senfonileriyle de meşhur bir insan. Şimdi burada diyeceksiniz ki nereye varacaksın? Bu senfonileri hepimiz biliyoruz ama biz müzisyenler özellikle çoğumuz çaldık, biliyoruz. Sonatlar, piyano sonatları Beethoven'ın en az onlar kadar meşhur. Ay Işığı sonatını duymuşsunuzdur. Bir patetik sonat veya Appassionata, fırtına sonatı vesaire gibi. Bu sonatlar acaba senfoni olsaydı nasıl olurdu gibi bir çalışmadan ben uzun yıllar yola çıktım. Şimdi soracaksınız, bu sonat nedir, senfoni nedir? Efendim aslında aynı şeydir. Hakikaten aynı şeydir. Sonat piyano ile çalınır, senfoni orkestra çalar. Aynı, ikisinin de 3 veya 4 bölümü olur, ana temaları olur vesaire. Aynı formattır aslında. Sonat piyano solodur. Piyanist yalnız başına çalar. Piyano da bir nevi çok sesli orkestra olduğu için ve orkestrada perform eder. Şöyle bir fark var. Orkestradaki 80 müzisyen ve neredeyse 35 çeşit enstrümanın, burada arkada nefesli sazlar, önde yaylı sazlar. Bunların tabii çok büyük bir renk ve ifade farkı var. Ben ayrıca da sağır olan Beethoven'ın bu ifade farkını, piyano sonatlarını bestelerken kafasında biraz da senfoniler düşündüğünü hissediyorum. Bunu bir besteci olarak hissediyorum. Dediğim gibi kendi çalışmamı, kendi hayal gücümle her zaman yapabilirim ama şimdi dünyada ilk kez bunu biraz örnekleyeceğiz. Şöyle örnekleyeceğiz. 4 tane birer dakikalık örnek var. İlk örneğimize gelelim. Bu hayali, kendi hayallerimi, yani kendi çalışma sistemimi ben yazıya döktüm. Şöyle, önce size bu sonattan 1 dakika kendim çalacağım ve o aynı 1 dakikayı bir de orkestradan dinleyeceğiz. O benim yazdığım orkestrayla, ama yazarken kendim orkestra edermiş gibi değil de Beethoven orkestra etseydi bu sonatı kendisi nasıl ederdi mantığından yola çıkan bir orkestrasyon. İlk örneğimiz Les Adieux sonatından. Önce ben çalacağım Muratcığım. Les Adieux ne demek derseniz elveda demek. Beethoven bir arkadaşına veda ediyor. Bilmiyorum
sevdiği bir kadındır belki veya yakın dostudur. Veda sonatından ilk bölümün ilk dakikası. Muratcığım, önce ben çalacağım, sonrası. Teşekkür ederiz. Efendim, ikinci örneğime geçiyorum. Patetik Sonat'ın ağır bölümü. Bu biraz çoğunuzun tanımış olacağını, dinlemiş olacağını düşündüğüm bir melodi. Önce yine birazını kendim çalayım. Sonra yapacağımız şey, bu sefer beraber çalacağız. Sanki böyle bir Beethoven piyano konçertosunun ağır bölümüymüş gibi, Emperor'un ya da 3. konçertonun ağır bölümü atmosferinde bir düşünce var. Önce Muratcan, ben birazını kendim çalayım.
Orkestradan güzel sesler çıkıyor. Teşekkür ediyorum. Efendim kolayları önce çaldık. Şimdi Beethoven dedim ya zordur çalması. Hele piyanistlerin bir korkulu rüyasıdır Beethoven. Şimdi zorlara geldik. Fırtına Sonatı'nın son bölümü. Önce ben bir gerçekten iyi çalmayı deneyeyim bir iki dakikasını. Ondan sonra orkestra ile beraber bakalım o nasıl oluyor. Tekrar göreceğiz. Şimdi son örneğimize geldik. Bu sonatının adı yok ama ithaf edildiği kişinin adıyla alınır. Wallstein, bir kont, ona ithaf etmiş. Beethoven en sert zamanlarında Napolyon'a ettiği ithafı yırtıp attığı günlerde yazdığı savaş davulları ve tamtamları içeren bir piyano sonatı. Dolayısıyla ben de biraz davul kullandım. Beethoven davul kullanırdı, kullanmıyor değildi ama enderdir. Bu parçanın orkestrasyonunda da ben de o savaş tamtamları, Beethoven'ın belki de kendiyle olan savaşının görüntüsünü çizmek istedim. Önce Muratcığım yine ben çalayım. Efendim küçük deneyimiz ve workshopumuz burada bitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ama şunu söylemeliyim. Hakikaten ben de ilk kez dinledim. Kafamın içindekini dinliyordum. Yaklaşık böyle bir şeydi ama bunun gerçeğiyle karşılaşmayı ben de ilk kez yapıyorum. İlk ve son seslendiriliş olan bir olayı yaşadık burada.